Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için şapka ve hırkalar yaptım bakın. Çok güzel modelli bir şapka yaptım. Bu bebeğin baş ölçüsü 3 aylık bebek baş ölçüsünde. Ben bugün bu şapka anlatımını yapıyorum arkadaşlar. 3 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Bakın, boyun altından bağlamalı yaptım. Çok güzel ve kullanışlı bir model. Bu şekilde yine aynı modeli iki renkli yaptığım 6-12 aylık bebekler için olan bu şapka var. Bakın aynı model, ben iki renkli yaptım bunu. Yine bunlara takım yapmak isterseniz çok güzel aynı modelden yaptığım tığ işi hırkalar var. Bu hırkayı da iki renkli yaptım. Ben bu hırkaların anlatımını ve bu iki renkli yaptığım şapka anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bunların olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz de yapmak isterseniz açıklama bölümünde bulunan linklere tıklarsanız bunlardan yapabilirsiniz. Biz bugün hem kolay hem de güzel bu tığ işi şapka örgüsünü yapacağız arkadaşlar. Şapka örgüsüne buradan sihirli halka içine 12 trabzan yaparak başlıyoruz. Her yaş çocuk için aynı sayıda başlıyoruz. Tek yapmanız gereken bu arttırma sırasını daha az veya daha çok yapmak. Ben bugün 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Bu ölçüde yaptım. Siz yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız arttırma sırasını bir sıra eksik yapabilirsiniz. Bir yaş çocuk için yapmak istiyorsanız arttırma sırasını bir sıra fazla yapabilirsiniz. Modelde fazla olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer yapmak isterseniz bakın bunu ben 6 aylık ve 1 yaş çocuklar için uygun bir ölçü. Buna bakarak yapabilirsiniz. Şapka örgüsünde iplik olarak pembe renkli iplik kullandım. Siz tercihinize göre bu şapka örgüsünde her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. 50 gram iplik yeterli, yarım yumak iplik yeterli arkadaşlar. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok daha güzel olur. Örgülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz arkadaşlar. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi şapka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. İpliği bakın şu şekilde tutuyorum. Parmağıma doladım. Bu ilmek içine tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Parmağımdan çıkardım. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sihirli halkayı oluşturdum. 2 zincir yapıyorum. Bu sihirli halka içine 12 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İplik ucunu çekiyorum. Bakın şu iplik ucunu çekiyorum. Şu ilk yaptığım trabzan üzerinde bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İpliği şu şekilde tutuyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu sırada bakın 12 trabzan yaptım. Her ilmek üzerine
ikişer trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe de 2 trabzan yaptım. Şu ilk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 24 trabzan oldu arkadaşlar. Her ilmeğe 2 trabzan yaptım. 24 trabzan oluştu bakın bu sırada. Üçüncü sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift bir tek trabzanlar yapıyoruz. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe bir trabzan yaptım. Sıra başında bakın aynı ilmeğe 2 trabzan ile başladım. Bir trabzan ile bitirdim. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 36 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift iki tek bir çift iki tek trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bu 2 ilmeğe birer trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın 2 ilmeğe birer trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 48 trabzan var. 5. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift 3 tek trabzan yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 3 ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bir çift 3 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 3 ilmeğe birer trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 60 trabzan var. 6. sıradayım. 6. sırada bir çift 4 tek trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. İlk ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. 4 ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Dört trabzan yaptım. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bir çift 4 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 4 ilmeğe birer trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 72 trabzan var. Siz bu şapkayı yeni doğan veya 3 aylık bebek için yapmak istiyorsanız arttırma sırasını burada bitirebilirsiniz arkadaşlar. Yaptığımız bu genişliği ölçüyorum. 11 santimetre genişlik var. Ben arttırma sırasına devam ediyorum. 7. sıradayım.
2 zincir yapıyorum. Bu sırada bir çift 5 tek trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 trabzan yaptım. 5 trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bir çift 5 tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda 5 ilmeğe birer trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerinde 84 trabzan var. Arttırma sırasını ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapmak istiyorsanız bir sıra daha arttırma yapabilirsiniz. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tek yaparak daha büyük çocuğunuz için yapabilirsiniz. Bakın 12 trabzan ile başladım. Her sırada 12 trabzan arttırma oldu. Son sırada 84 trabzan ile bitirdim. Genişliğini ölçüyorum. 13 santimetre genişlik var. Bu sıradan itibaren modelleri yapmaya başlıyorum. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu bir ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Aynı ilmek içine 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buraya kadar modelleri yaparak devam edelim arkadaşlar. Bakın burayı boş bırakacağız. Buraya kadar model yaptım. Modelden sonra bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra başında sık iğne ile başladım. Sık iğne ile bitirdim. Kaç model yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 model var. Burada bakın boş bıraktığım ilmekleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği boş bıraktım. Buradan geriye dönüyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Sık iğne üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bu 3 trabzan bakın yarım model oluyor. Modelde 2 ilmeği atlıyorum. Ortada bulunan bakın bu ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu iki model ortasında yaptığım sık iğne üzerine 5 trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapmıyorum bakın. Sık iğneyi bu şekilde yapmıyorum. 2 ilmek var bakın burada. İkinci ilmeğe diğer tarafta görünen şu ilmeğe tek ilmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu şekilde 5 trabzan yapmıyorum. İlmekten alıyorum. Şurada 2 ilmek var. İlmekten alıyorum. 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Model ortasına sık iğne yapıyorum.
Bakın boşluktan alarak yaptığımız için kabarık bir görüntü oluşuyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son model ortasına bakın bir sık iğne yaptım. Bu sık iğne üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında da 3 trabzan ile başladım. Sıra sonunda 3 trabzan ile bitirdim. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın arkadaşlar görüntüsü bu şekilde oluyor. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu sık iğnede ilmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Ortadaki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bakın sık iğne üzerine 5 trabzan yapıyorum. İlmekten alıyorum. 5 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu son ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Sıra başında sık iğne ile başladım. Sık iğne ile bitirdim. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bakın bu sık iğne üzerine 3 trabzan yapıyorum. Model ortasına sık iğne yapıyorum. İlmekten alarak 5 trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şapka örgüsü bu model sırasının tekrarıyla devam edecek. Model sırasını tekrarlayarak şapka örgüsüne devam edelim. Model sırasını yapacağım ölçüye göre tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra yaptım. Son sırada bakın bu şekilde yaptım. Siz tercihinize göre bakın burada da bitirebilirsiniz veya bir sıra daha devam edebilirsiniz. Ben bugün 3 aylık bebek için yapıyorum. Bu ölçüde yaptım arkadaşlar. Santimetre olarak ölçüyorum. 17 santimetre yükseklik var. Şimdi boyun çevresini yapalım. Boyun çevresinde bir sıra sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bakın sık iğne yapıyorum. Sık iğneler yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Boyun çevresinin görüntüsü bakın bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. Bakın 2 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya bir ip kordon yapıyorum. Bakın bir ip kordon buraya, bir ip kordon buraya yapacağız. İp kordon yapmak için zincirler yapıyorum. ...70 zincir yaptım arkadaşlar. 70 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 27 santimetre zincir uzunluğu yaptım. Elimin sıklığına göre, iplik kalınlığına göre 27 santimetre için ben
70 zincir yaptım. Sizin daha az veya daha çok zincir yapmanız gerekebilir. Siz tercihinize göre bu ip kordonu daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi bu yaptığımız zincirler üzerine sık iğne yapıyorum. Şu bir ilmeği atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine sık iğne yaptım. Boyun çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bu ip kordonundan buraya da yapacağız. Siz bu ip kordonu kaç zincir başladıysanız buraya da aynı sayıda zincir yapıyoruz. Ben 70 zincir yaptım. 70 zincir yapıyorum. 70 zincir yaptım. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın ip kordonunu da yaptık arkadaşlar. Böylece şapka örgüsünü bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Bebeğin başında nasıl göründüğüne bakalım. Bakın bu şekilde bir bebek mankenim var. Bu bebeğin baş ölçüsü 3 aylık bebek baş ölçüsünde. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Buradan bakın. Yüksekliğini ölçüyorum. 17 santimetre. Genişliğini ölçüyorum. 18 santimetre. Ben bugün 3-6 ay arası bebek ölçüsüne göre yaptım. 6 aylık bebeğin de başına çok güzel olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.